Hazırsak başlayalım. Yeni bir inceleme videosundan hepinize merhaba. Bugün sizler için mercek altına alacağımız nargile modeli Lof Buhar Mini. Öncelikle 2021 senesinde üretime başlayan bu nargile firması bir Türk firması. Nargile takımlarındaki cam ve hortum hariç bütün parçaların tamamını ülkemizde üretiliyor. Firma sahibi Gökhan Meral, CNC üretimi ve tasarım konusundaki 23 yıllık deneyimini nargileye olan merakı yüzünden nargile endüstrisine giriş yapmış. Ayrıca nargile modellerinin özgün olması için tasarımların tamamını kendisi yapıyor. Lof markası bugüne dek karşımıza Buhar modeli, Pure Travel modeli ve bugün de Buhar Mini modeliyle mini nargile takımı sevenlere bir alternatif sunuyor. Son dönemde biliyorsunuz ki mini takımlar hem ülkemizde hem Avrupa'da hem de Rusya'da oldukça rağbet görüyor. Bu bağlamda yeni çıkan Lof Buhar Mini modeli de hem rakipleri açısından hem de nargile tüketicileri, nargile severler açısından iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Lof markasının henüz uluslararası bir fuar deneyimi olmasa da özellikle Almanya ve Dubai fuarlarında yer alabileceğini ve ses getirebileceğini düşünüyorum. Özellikle Buhar modeliyle alakalı yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasam da Buhar modelinin genel tasarımındaki en ön plana çıkan özelliğinin tepsi formunun ters olması, ters tepsi formu sayesinde tepsi altı tahliye sistemi olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca Buhar modeli ABS üzeri yumuşak tuşe sayesinde mor, beyaz, yeşil ve siyah renkleriyle ön plana çıkmıştı. Bu da kullanıcılara farklı bir alternatif olmuştu. Pekala, Lof Buhar Mini modeline geldiğimiz zaman bizi neler bekliyor? Lof Buhar Mini modeli iki farklı kutuyla bizleri karşılıyor. Lof Buhar Mini'nin şişeli versiyonu, şişesiz tercih edenlere de küçük kutu geliyor. Fakat içeriklerinin tamamı aynı. Şimdi isterseniz gelin kutu içeriğine bir bakalım. Kutusuna geldiğimiz zaman 25 santime 25 santim bir kutu karşılıyor bizi. Etrafında herhangi bir ibare yok, düz bir kutu. Sadece ön kısmında takımın profilini gösteren bir fotoğraf var. Kutu içerisinden iki parça çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Kraft bir paket içerisinde gelen tepsi parçaları ve hortum. Bunu daha sonra açalım isterseniz. Üzerinde QR kodu bulunan, size kurulum konusunda yardımcı olacak bir kartvizit var içerisinde. Arka tarafına baktığımızda da aramıza hoş geldinizi görebiliyoruz. Sağlam bir sünger var içerisinde. Parçalar da görmüş olduğunuz gibi bölümlere ayrılmış. Şimdi yavaş yavaş parçaları sizlere tanıtmaya çalışayım arkadaşlar. En büyük kısımdan başlayalım. Bizi iç ser borusu ve çelik giydirmesi karşılıyor. Bu parça arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında 3 parça. Yani üst ser borusu toplamda 4 parçadan oluşuyor. Bu parçaları O-ring ile birleştirerek birbirlerine bağlıyorsunuz. İç ser borusu da hemen içerisine yerleşiyor. Marpuç kısmı da yine 3 parçadan oluşuyor. Marpuçun alt kısmı, üst kısmı ve ağız kısmı olmak üzere 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar.
Sonraki parçamız alt daldırma borusu. Alt daldırma borusunun üzerinde gördüğünüz gibi bir parça var. Bu parça sayesinde difüzör kısmını ister kapatıyorsunuz, isterseniz kademeli olarak açıyorsunuz arkadaşlar. Bu parçayı dilerseniz çıkartabilirsiniz. Lof Buhar Mini'nin içerisinde contalar, o-ringler, bilyelerin yedeklerini de görebileceksiniz. Burada gövde kısmının contası. Bildiğiniz gibi Lof Buhar tepsi altından yönlendirme ile tahliye olan bir nargile takımı. Bu parça sayesinde de iki tepsi arasındaki dumanın yönlendirmesini, yönünü değiştirmesini sağlayan pul arkadaşlar. Lüle adaptörü. Gövdeye birleşen yine o-ringli hortum adaptörü. Takımın üzerinde yer alan bilyeler ve yedek o-ringler var. Şunu söylemeliyim. Bu o-ringler paketlemelerin içerisinde 2 set olarak gelecek. Yani üzerindeki bilyeleri kaybettiğiniz zaman tekrarını aramakla uğraşmayacaksınız. Kutunuzun içerisinden 2 set olarak çıkıyor olacak. Bu da herhangi bir temizleme esnasında veya takımı sökerken kaybettiğiniz bilyelerin yerine yedekleri olacak arkadaşlar. Ve son parçamız gövdemiz. Gövdenin üzerinde de az önce de bahsettiğim gibi lastik contası ile beraber geliyor. Ama aynı zamanda sizlere yedeklerini de sunmuşlar. Bu nargile modeli üzerindeki 5 delik sayesinde size tahliyeyi mümkün kılıyor arkadaşlar. Aşağıdaki büyük delikte marpuçun bağlantısı. Son olarak yine küçük bir aksesuar var. Bu tarz küçük incelikler tabii nargile kullanıcıları için de mutlu edici. Takımın içerisinden ekstra çıkan her şey sizlerin de daha sonrasında kullanacağınız aksesuarlar. Diğer craft kutuyu açtığımızda tepsinin ilk parçası, tepsinin alt parçası ve soft touch hortum çıkıyor. Hortumun da üzerinde Lof markasının logosunu görebiliyorsunuz. Öncelikle bilyelerimizi göbek kısmındaki tahliye noktalarına koyacağız. Belirtmekte fayda var. İçerisinde kullanılan bilyeler plastik bilyeler. Bilyelerimizi koyuyoruz. Bilyeleri koyduktan sonra ser kısmının iç borusunun üzerindeki o-ring gövdeye gelecek şekilde ser borusuna vidalıyorsunuz. Daha sonrasında üçlü sleeve sabit olarak geliyor. Sleeve'in bir tarafındaki delik birazcık daha dar. Diğer tarafı daha geniş. Geniş kısmı gövdeye gelecek şekilde oturtuyorsunuz. Tepsinin alt kısmını giydirmenin üzerindeki çentiye oturtuyoruz. Size tepsi altı tahliye formunu veren bu pulu tepsinin üzerine bırakıyorsunuz. Sonraki parçamız tepsinin üst kısmı. Lof yazısı üst tarafa gelecek şekilde ezber bozan bir tasarım var. Lof yazısı üst tarafa gelecek şekilde tepsinin üstüne oturtuyorsunuz ve lüle adaptörünü tepsiye vidalıyorsunuz. Daldırma borumuzu da gövdeye vidaladıktan sonra takım hazır hale geliyor. Marpuç da aynı şekilde daha önce de bahsettiğim gibi 3 parçadan oluşuyor. Üst parça, 2 parça, bunlar zaten vidalanmış şekilde geliyor. Sizin yapmanız gereken sadece üst ve alt parçayı birbirlerine vidalamak. Böylelikle marpucu da monte etmiş oluyorsunuz. Lof Buhar Mini modeli gördüğünüz gibi çelik bir giydirme ile geliyor. Bu arada belirtmekte fayda var. Nargile takımında kullanılan bütün borular dikişsiz boruyla üretiliyor. Teknik özelliklerine geldiğimiz zaman Lof Buhar Mini modeli tamamı 304 çelikten imal edilmiş. Ser ve alt daldırma borusunun iç çap genişlikleri 14 milim. Marpuç adaptörünün çıkış kısmı da 12 milim genişliğinde. Ayrıca takımın boyutu şişesiyle beraber 41 santim. Mini grubuna dahil olabilecek bir model diyebiliriz. Difüzör kısmına geldiğimiz zaman 2 kademeli bir difüzörü var ve bu difüzör boru üstü bir difüzör. Difüzör kısmını istenildiği takdirde kademeli olarak kapatabildiğiniz üzerinde o-ringli bir parça da var. Bu parça sayesinde arzu ettiğiniz takdirde difüzörü tamamen kapatıp
nargileyi daha titreşimli bir şekilde içebilirsiniz. Ve tahliye kısmına geldiğimiz zaman sleeve'lerin içerisindeki kanal sayesinde tahliyeden çıkan duman sleeve içerisinde ilerleyerek tepsinin altındaki pulun dumanın yönünü değiştirerek iki tepsi arasından tahliye olmasını sağlıyor. Bu yüzden tepsi ters. Bu da kullanıcılara gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor. Ser kısmına geldiğimiz zaman ser gördüğünüz gibi 3 parçadan oluşuyor. Bu 3 parça üzerlerindeki o-ringler sayesinde birbirine bağlanıyor. Bu da demek oluyor ki sleeve'ler yakın zamanda alternatiflerle beraber gelecek. Demem o ki muhtemelen bu sleeve'ler değiştirilmek üzere tasarlanmış. Yani siz üzerindeki çelik sleeve'den sıkıldığınızda size alternatif kim bilir belki bir ağaç sleeve, belki bir epoxy sleeve, belki alüminyum anodized bir sleeve gelebilir. Bu bir tahmin. Bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı? Bunu da ilerleyen günlerde beraber göreceğiz. Marpuç kısmına geldiğimizde ise kutu açılımında da bahsetmiştim. 3 farklı bölümden oluşuyor. Bu 3 farklı bölümün arasında da bir boşluk var. Bu boşluk sleeve'de de tahminimizi doğrular nitelikte. Daha sonra bu kısma da bir parça gelecek gibi duruyor. Son olarak henüz satışa çıkmamış bir parçadan bahsedeceğim arkadaşlar. Alt daldırma borusunu uzatabileceğiniz bir ek parça gelecek. Bu ek parça sayesinde arzu ettiğiniz takdirde büyük şişelerinizle de bu takımı kullanabileceksiniz. Resimde de gördüğünüz gibi uzatma parçası bu. Aynı zamanda üzerinde difüzörü açıp kapatabildiğiniz kademeli bir parça var. Ve bu parça sayesinde istediğiniz zaman büyük şişelerinizle de bu nargile takımını kullanabileceksiniz. Evet, eleştireceğimiz kısma geldiğimiz zaman bu nargile modelinde ilk eleştireceğim şey Lof markasının logosu. Aslında üzerinde gerçekten çalışılmış güzel bir logo var. Bir on-off sembolü var biliyorsunuz. Takımın üzerinde ve tepsinin üzerindeki olan Lof yazı yerine daha minimal olması açısından bu sembolün kullanılması sanki her şeyi daha da sadeleştirecek ve markaya daha temiz bir kimlik kazandıracak diye düşünüyorum. Eleştireceğim bir diğer husussa ser borusunun 3 parçaya ayrılıyor olması. Bence 3 parça olması yerine bu parça tek bir ser sleeve'i olarak üretilebilirdi. Veya parçalanabiliyorsa iç borunun da 2 parçaya bölünerek mini takımın mikro takım olarak da kullanılma opsiyonu sağlanabilirdi. Veya mini model yerine buhar modeli 2 parçalı bir sistem olarak üretilip hem uzun hem de kısa formuyla kullanılabilirdi. Eleştireceğim bir diğer husus da tahliye kısmındaki tek form tahliyesi. Bu tahliye opsiyonu da belki kutunun içerisine konulacak olan ekstra bir pul sayesinde orta kısımdan veya göbek kısmından tahliye de yapılabilirdi. Belki ilerleyen zamanlarda bu opsiyonlar da kullanıcılara sunulabilir. Bir sonraki eleştireceğim husussa marpuç kısmı arkadaşlar. Marpuç kısmında da bu boşluk özellikle çelik modelde sanki biraz çıplak gibi duruyor. Belki ağız kısmındaki bu keskin hatlar yerine daha yumuşak hat tercih edilseydi bu çıplaklık çok göze batmayacaktı. Fakat dediğim gibi bence bu takıma alternatif sleeve'ler gelecek ve bu sleeve'ler sayesinde bu kısımlarda dolacaktır diye tahmin ediyorum. Lof Buhar Mini modelinin opsiyonlarına geldiğimiz zaman bu marka 2 farklı opsiyonla bize geliyor. Bunlardan bir tanesi seçeceğiniz renk, bir diğeri de şişeli veya şişesiz opsiyonu. Lof Buhar Mini 2 farklı renk ile geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çelik rengi, bir diğeri de çelik titanyum kaplama gold rengi. Şişeli opsiyonuna geldiğimiz zaman da tek bir şişe formu var. Bir Alman şişesi, hatta yanlış hatırlamıyorsam Vairo Spectre üzerinde gelen şişenin aynısı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Ama oldukça yakışıklı bir şişe olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlarına geldiğimiz zaman fiyatları da şişeli ve titanyum modellerine göre değişkenlik gösteriyor. Kısaca anlatmak gerekirse şişesiz modelinde çelik Lof Buhar Mini modeli
4000 lira. Eğer titanyum isterseniz 4500 lira. Şişeli olarak çelik rengi 4500 lira. Eğer şişeli olarak titanyum rengini istiyorsanız da 5000 lira gibi bir fiyatı var. Bu arada Instagram'dan sizlere bir anket oluşturmuştum ve bu ankette sizlerden gelen soruları cevaplayacaktım. Sanıyorum ki videonun içerisindeki sorduğunuz bütün soruların cevaplarını verdim ama özetle birkaç sorunun da üzerinden geçelim. Buhar ve Buhar Mini arasındaki temel farkı sormuştunuz. Bu bir mini takım arkadaşlar. Model olarak aynı model olsa da tabii ki gün geçtikçe takımların üzerlerinde farklı upgrade'ler olabiliyor. Bunun haricinde farklı markalarla kıyaslamalar olmuş. Bu kıyaslamalar için nargileyi özellikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle mini severler için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman fiyattan da bahsetmiştik zaten. Özellikle son dönemdeki fiyat artışlarından sonra böyle bir çelik mini modelin fiyatı bana uygun geldi açıkçası. Pekala, sizlerin görüşlerine Loft Buhar Mini ile alakalı deneyimleriniz var mı? Varsa deneyimlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bugün sizler için Loft Buhar Mini modelini inceledik. Umarım keyifli ve yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu arada her videonun sonunda olduğu gibi küçük bir hatırlatma. Hala abone olmayan izleyenlerimiz var. Onlara küçük bir hatırlatma. Hemen aşağıda abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğen butonuna, like butonuna basmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kıymetli yorumlarınızı da mutlaka okuyor olacağım. Yorumlarınızı da benimle paylaşın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hepinize güzel bir yaz diliyorum. İlerleyen günlerde sürprizlere hazır olun. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Unutmayın arkadaşlar. Nargile hepimiz. Güzel takım ha. Yakışıklı. Klasna.